Orta Doğu yanıyor, füzeler havada, kanlar akıyor. İran vurdu, Amerika vurdu, İsrail vurdu. Körfez ülkeleri titredi, küçük devletler kapılarını kapattı. Dünya nefesini tuttu. Ve tam bu kargaşada bir füze Hatay'a kadar geldi. NATO onu havada vurdu. Parça dört yola düştü, Türkiye sarsılmadı. Ama şunu bir düşünün. Neden? Çünkü Türkiye bu coğrafyanın en dokunulmaz ülkesi ve bu dokunulmazlık rastgele değil. Onlarca yılın birikimi, onlarca insanın eseri. Bayanlar baylar, Bıyık Adam kanalına hepiniz hoş geldiniz. Her şey aslında bir haritayla başlıyor. Türkiye'nin konumuna bir bakın. Avrupa ile Asya'nın tam kesişimi, Doğu ile Batı'nın binlerce yıllık kavşağı. Kuzeyinde Karadeniz, güneyinde Akdeniz, batısında Avrupa, doğusunda ise Orta Doğu'nun kapısı. Tarihte kim bu topraklara sahip olduysa dünyaya hükmetti. Romalılar, Bizanslar, Osmanlılar. Osmanlı İmparatorluğu bu topraklardan 600 yıl boyunca 3 kıtayı yönetti ve bugün Türkiye Cumhuriyeti o stratejik mirası taşıyor. İstanbul ve Çanakkale boğazları bu iki su yolu Rusya'nın sıcak denizlere çıkışını kontrol ediyor. Türkiye bu geçişi istediği zaman kapatabilir. Bu tek başına Rusya üzerinde devasa bir güç. Konum bir lütuf. Ama onu güce dönüştürmek, işte asıl marifet orada. Türkiye'nin en büyük silahı füze değil, uçak değil, diplomasi. Ve bu diplomasinin mimarı, son 20 yılın en tartışmalı ama en etkili dış politika vizyonu. Recep Tayyip Erdoğan. Sevenler de sevmeyenler de şunu kabul ediyor. Dünya onu ciddiye alıyor. Hem Putin ile masaya oturdu, hem Biden ile hem Zelenski ile aynı anda. Ukrayna Savaşı'nda tahıl koridorunu o açtı. Dünya Türkiye sayesinde ekmek yedi. NATO içinde S-400 aldı, Batı çıldırdı. Ama Türkiye geri adım atmadı. Çünkü Türkiye'nin dış politikası artık şu ilkeleriyle yürüyor. Tam bağımsızlık veya hiç. Ve bu politikanın sahada uygulayıcısı Hakan Fidan. Yıllarca MİT'in başında kaldığı Türkiye'nin en hassas operasyonlarını yönetti. Bugün Dışişleri Bakanı olarak dünya sahnesinde Türkiye'yi temsil ediyor. Ve şu an İran krizinde Hakan Fidan'ın telefonu hiç susmadı. Türkiye'yi hem İran hem Amerika ile aynı anda masada tutan o. Zira Türkiye bu savaşta taraf değil, Türkiye çözüm. Arabuluculuk teklif etti. Hem İran hem Batı bunu ciddiye aldı. Başka hangi ülke bunu yapabilir? Ama diplomasi tek başına yetmez. Arkasında güç olmayan söz, söz değildir. Türkiye, NATO'nun ikinci büyük ordusuna sahip Amerika'dan sonra. 400 bin aktif asker, 3500'den fazla tank ve 1000'den fazla savaş uçağı. Ama Türkiye'yi gerçekten farka taşıyan başka bir isim var. Selçuk Bayraktar, mühendis ve Türkiye'nin geleceğini değiştiren bir adam. Onlarca ülke Türkiye'ye ambargo uygulamaya çalıştı. Silah vermedi, teknoloji paylaşmadı. Selçuk Bayraktar o kapıları kapayan her ülkeye şunu söyledi. Sorun değil, kendimiz yaparız. Ve yaptı. Bayraktar TB2, dünyanın en çok konuşulan insansız hava aracı. 40'tan fazla ülke tarafından kullanılıyor. Ukrayna onu Rusya'ya karşı kullandı ve Rusya'nın en güçlü zırhlı araçları Bayraktar önünde eridi. Azerbaycan onu Karabağ'da kullandı ve 30 yıllık işgal 44 günde bitti. Bu sadece bir silah değil, bu Türkiye'nin devasa verdiği bir mesaj. Bizi küçümseyemezsiniz. Ve Bayraktar TB2 sadece başlangıçtı. Akıncı, Kızıl Elma, TB3. Yerli savunma sanayi katkısı 20 yılda %20'den %80'e çıktı. Artık kimse ambargo kartını Türkiye'ye karşı oynayamaz. Çünkü Türkiye kendi silahını zaten kendisi yapıyor. Bir de görünmez bir kalkan var. Türkiye 1952'den bu yana NATO üyesi. NATO'nun 5. maddesi kısa ama ezici. Birine saldırı, hepsine saldırıdır. İran Türkiye'ye dokunursa ne olur? 32 ülke aynı anda harekete geçer. Amerika, Fransa, Almanya, İngiltere, Polonya hepsi aynı anda İran karşısında. İran şu an Amerika ile baş etmekte zorlanıyor. 32 ülkeyle savaşmak intihar olur. İncirlik Hava Üssü NATO'nun en kritik tesislerinden biri. Türkiye'de ve bugün Hatay'da olan tam da buydu. Füze geldi. NATO vurdu. Türkiye sarsılmadı. Hem NATO'ya ihtiyaç duyuyor hem NATO ona muhtaç. Bu iki yönlü güç Türkiye'yi vazgeçilmez kılıyor. Bir de kimsenin sana söylemediği bir güç var. Enerji kilidi. Bakü, Tiflis, Ceyhan, Türkakım, TANAP hepsi Türkiye'den geçiyor. Türkiye bu hatları kapatırsa Avrupa donuklaşır, Rusya bataklaşır.
Orta Doğu sarsılır. Hürmüz Boğazı kapandı, evet. Enerji fiyatları fırladı. Türkiye bunu çok yakından hissetti. Ama bu kriz aynı zamanda Türkiye'nin neden bu kadar önemli olduğunu da gözler önüne serdi. Türkiye olmadan Rusya Avrupa'ya gaz satamaz. Türkiye olmadan Hazar petrolü batıya ulaşamaz. Enerji kozu tek başına Türkiye'ye masada söz hakkı veriyor. Bunu hiç kimse görmezden gelemez. Ama şimdi size bir şey soracağım. Tüm bu stratejik güçler yetmez. En büyük güç nedir? Millet, birlik, tek yürek. Türkiye'de siyasi görüş ayrılıkları var, evet. Her ülkede olduğu gibi. CHP'lisi, AKP'lisi, MHP'lisi kim olursa olsun vatan tehlikede ise hepsi aynı safta. Bunu tarih defalarca kanıtladı. Çanakkale'de aynı siperde yatan askerler aynı annelerin çocuklarıydı. 15 Temmuz gecesi meydanlara koşanlar hangi partiliydi biliyor musunuz? Hepsi. O gece Türk milleti tankların önünde yattı ve tarihin gidişatını değiştirdi. İşte bu ruh. Bu karanlık, bu fedakarlık. Hiçbir ordu bunu satın alamaz. Ve bugün Hatay'a füze düştü. Türkiye ne yaptı? Paniğe kapılmadı. Ayağa kalktı. Ordu alarma geçti. Sınır kuvvetlendirildi. Hava savunma aktif edildi. Çünkü Türkiye'de devlet ne yapar biliyor musunuz? Korkmaz. Hesap sorar. Ve millet arkasında durdu. Twitter'da, sokaklarda, evlerde. Türkiye yalnız değil. Bir de görünmez güç var. Yumuşak güç. Türk dizileri 150'den fazla ülkede izleniyor. Milyarlarca insan Türkçe sözlükler öğrendi. Dünyanın en çok ziyaret edilen 5. ülkesinden biri. Yılda 50 milyonun üzerinde turist. 1,8 milyar Müslüman için Türkiye özel bir anlam taşıyor. Osmanlı'nın mirası hala yaşıyor. Afrika'da, Balkanlar'da, Orta Asya'da insanlar Türkiye'ye sempatiyle bakıyor. TİKA yardımları, marif okulları, insani yardım operasyonları. Türkiye savaşan değil, çözen imajıyla dünya kamuoyunu kazanıyor. Şimdi soruyu tekrar soralım. Türkiye'ye neden dokunamazlar? Çünkü konumları değiştirilemez. Boğazları kontrol ediyor, kıtaları birleştiriyor. Çünkü orduları küçümsenilemez. Bayraktar gökleri seliyor, kızıl elma ufukta beliriyor. Çünkü diplomatları ustalaştı. Erdoğan dünyayı masaya çekiyor, Hakan Fidan her krizde çözüm arıyor. Çünkü mühendislerimiz dünyayı şaşırtıyor, imkansızı mümkün kılıyor. Çünkü milleti tek yürek, siyasi renk fark etmez. Söz konusu vatansa gerisi teferruattır. Bu topraklar 100 yıl önce yeniden doğdu. Ve o vizyon bugün Orta Doğu yanıyor, dünya değişiyor derken Türkiye'yi ayakta tutuyor. Orta Doğu yanıyor ama Türkiye hala burada. Hala güçlü, hala vazgeçilmez. Bayanlar baylar, videoyu beğendiyseniz kanalıma abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın, hoşça kalın.